Herkese merhaba, Mutfağa Dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün çayın yanına çok yakışan pastane kurabiyesi hazırlıyorum. Yoğurma kabı içerisine 100 gram oda ısısında tereyağı, 1 çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Bu malzemeleri ilk olarak karıştırıyoruz. Pastane usulü kıyır kıyır cevizli üzümlü harika bir kurabiye hazırlayacağım. Çayın yanına çok yakışan bu kurabiyeyi mutlaka sizler de denemelisiniz. Bütün malzemeler karıştıktan sonra içerisine ortalama 1,5 su bardağı kadar un ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilya. Bu malzemeleri birleşene kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra üzerine tekrar un ilave edip el yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Bu tarif için toplamda 3-3,5 su bardağına yakın un kullandım. Unun kalitesine göre miktar değişiyor. Onun için ununuzu yavaş yavaş ve kontrollü ekleyin. Biraz daha un ilave edip artık hamurumu elimle toparlıyorum. Lütfen buraya kadar izlediysen emeklerim için videomu beğenmeyi ve arkadaşlarına, sevdiklerine paylaşarak kaydetmeyi unutma. Hamurun kıvamı bu şekilde. Ortalama 3,5 su bardağı un kullandım. İçerisine 1 çay bardağı ceviz ve 1 çay bardağı kuru üzüm ilave ediyorum. Yarım limonun da kabuğunu rendeleyerek bu malzemeleri toparlıyorum. Limon kabuğu yerine isterseniz portakal kabuğu da kullanabilirsiniz veya sade de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde birleşmesi yeterli. Bir parça alıyorum ve elimle toparlayarak masanın üzerinde silindir şekline getiriyorum. Daha sonra kenarlarını düzeltiyorum. Tamamen boyutu size bağlı arkadaşlar. Ben bugün biraz büyük hazırlıyorum. Kenar kısımları çok az alarak çapraz olacak şekilde baklava dilimi kesiyorum. Düz de kesebilirsiniz veya bu ölçüleri daha ufak da hazırlayabilirsiniz. Şekli böyle arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde alarak fırın tepsisine yerleştiriyorum. İsterseniz yağlı kağıt kullanabilirsiniz ama direkt tepside alabilirsiniz. Kesinlikle yapışmıyor çünkü yağlı bir hamur. Kalanları da aynı şekilde tamamlayarak tepsime diziyorum. Bol malzemeli, oldukça lezzetli bir kurabiye oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. Kurabiyelerimi tamamladım. Ayırmış olduğum yumurta sarısının bir tanesini üzerine sürüyorum. Her tarafına gelmesine dikkat edin. Buraya kadar izlediysen lütfen küçük bir emoji de olsa bırakmayı unutma. Daha sonra çatalın tersiyle şekil veriyorum arkadaşlar. O şekli mutlaka verin. Kurabiyelerimi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırının 1. rafında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyorum. Dikkatli olun arkadaşlar, yanmasın. Ortalama 25 dakikanın sonunda kurabiyelerim pişti ve çok güzel bir şekilde kızardı arkadaşlar. 5 dakika kadar dinlendiriyorum ve size dokusunu göstermek istiyorum. Üzeri ve altı bu şekilde kıyır kıyır bir kurabiye oldu. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.